Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Nako Süper İnci örgü ipini kullanarak harika bir bere modeli anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. Yan bantlı burgulu bir örgü modeli arkadaşlar. Üst kısmında Selanik. Şöyle ipimi göstereyim. Bir yumak ipim gitti arkadaşlar. Benim ipimde 100 gram 260 metre, yani orta kalınlıkta bir ip. 3,5 numara şiş kullandım. Yan bantlarını yaparken 3,5 numara şiş kullandım. Üst kısımdan tel alırken de misin alışınız varsa misin alışınızla örebilirsiniz. Yine aynı 3,5 numara ya da e, büyük normal örgü şişiyle de örebilirsiniz. Evet, şöyle size modelimi göstereyim. Modelim de bu şekilde gördüğünüz gibi burgulu, ikili burgudan oluşuyor. Şöyle bir detayı var, düğme detayı. Böyle bu kısmı yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz de. Size kalmış. Yapmazsanız şöyle bu şekilde duracak örgünüz. Yaparsanız da bu şekilde farklı bir desen olacak arkadaşlar. Evet, ben bu kısmı biraz uzun tuttum. Şöyle aşağıya doğru sarksın diye. Siz daha kısa da tutabilirsiniz. Benimle aynı da yapabilirsiniz. Ne yapacağız? Nasıl başlayacağız? İlk önce bu kısmı öreceğiz arkadaşlar. Baş çevresi boyutunda öreceğiz. Sonrasında 6 sıra haroşayı da fazladan öreceğiz. Böyle düğme iliği yapıp dikmek için. Böyle sonrasında da bu yan kısımdan tel alacağız arkadaşlar. Evet, ilmek olarak da ben sanırım şimdi hatırlayamadım, 22 miydi 23 müydü, ben hemen sayayım. Evet, 22 ilmek atarak başlamışım arkadaşlar, kusuruma bakmayın. Şöyle kenara alayım, hazırsanız hemen yapımına geçelim. Daha kalın iplerle de örebilirsiniz. Daha ince iplerle de örebilirsiniz. Size kalmış. Aynı şekilde başlarsınız. Hiçbir sorun olmaz. Evet, hadi bakalım. Şöyle fazla uzun bırakmıyorum ipimi. Çünkü 22 tane ilmek atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle 22 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 22 tane tek sayı arkadaşlar, ilmeğimi attım. Bu iki ipimi birbirine bağlıyorum. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben önden de düz, arkadan da düz olarak örüyorum. Böyle. Evet, düz örerek sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi de ördüm. Çevirdim. Bu kenar kısmın arkadaşlar, kenar ilmeklerin yan kısmın düzgün olması için şöyle ipimi kendime doğru aldım. Şöyle bu şekilde şişime aldım. Sonra bir tür daha çeviriyorum. Bakın bu şekilde şişime geçiriyorum ki daha düzgün olsun. Ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşama devam ediyorum. Yani düz örüyorum. Önden de düz, arkadan da düz öreceğiz. 6 sıra haroşamız olacak. Şöyle hızlıca öreyim. Kenarı bir daha göstermek istiyorum. Son ilmeğimi ördüm, çevirdim. Kenarın düzgün olması için ipimi kendime doğru aldım. Bu şekilde şişime ilmeğimi alıyorum. Sonra tekrar çevirip sol şişime geçirip sağ şişime alıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Evet. Dediğim gibi 6 sıra, bakın ikinci sıra haroşayı yapıyoruz. 6 sıra haroşa örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 6 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım. 3, 6. Gördüğünüz gibi. Şöyle yine bu şekilde çeviriyorum. Ön yüzde olduğumuz için hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, bütün ilmekleri düz örelim. Evet, bütün ilmeklerimi düzdüm. Düz ördüm, pardon.
Ön yüzde olduğumuzu nereden anlıyoruz? İpimiz bu tarafta, alt kısımda düz görüntüsü var. Şöyle tersini çeviriyorum. Eminim çoğunuz da biliyorsunuz ama yeni öğrenenler için gösteriyorum. İlk ilmeğimi yine şöyle çevirip sağ aşıma aldım. 7 ilmek haroşa olacak. Tersinden 7 ilmek haroşamızı yani düz olarak örelim. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. 8 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 7 ilmek düz örüp yani haroşa örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, bu şekilde düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, düz sırasını tamamladım. Çevirdim. Tersinden ne yapıyorduk? İlk önce ilmeğimizin baştaki ilmeğimizi çevirdik. Sağ işimizi aldık. 7 ilmek haroşamızı düz olarak örüyoruz. Baştakinde sayıyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. Haroşadan sonra 8 ilmek. Ön tarafta düz olması için tersinden 8 ilmeğimi ters örüyorum. Evet, 8 ilmek tersimi ördükten sonra haroşa yani düz örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Gördüğünüz gibi burgu yapacağımız kısımlar oluştu. 2 sıra yan taraftan sayarsak bakın 2 sıra haroşa örmüş olduk. Bu 6 sıra haroşadan sonra 4 sıra haroşa olacak. Ondan sonra ilk burgumuzu yapacağız. Tekrar bir daha göstermek istiyorum. Düz örerek bu sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüzden bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şöyle dediğim gibi bir daha göstermek istiyorum. Tersinden de ne yapıyorduk? 7 ilmek haroşa yani düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra 8 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonrasında 7 ilmek haroşa örüp ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Gördüğünüz gibi bu düz tarafın yan tarafında 3 sıra haroşam oluşmuş oldu. 4'e tamamlayalım. İlk burgumuzu yapacağız. Evet, 6 sıra haroşadan sonra şöyle şuradan itibaren sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Bu sıramızda ilk burgumuzu yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa yaparak ilerliyorum. Evet, düz ilmeklerime geldim. Burada 8 tane düz ilmeğimi şişimden çıkardım. Evet, baştaki 4 ilmeği sol şişime alıyorum. Bu şekilde tek tek alıyorum. Arkadaki 4 ilmeğimi de önden sağ şişime aldım. Şöyle ve bunları sol şişime aktarıyorum. Sırayla 2, 3 ve 4. Ve her birini sırayla düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Ve yine haroşalarımı da örerek, düz örerek sıramı tamamladım. Evet, ilk burgumuzu yaptık. Çevirdim. Yine ilk ilmeğimi bu şekilde örmeden aldım. Tersinde kenar ilmekten sonra 6 ilmek haroşamı yaptım. 3, 6, 7 oldu. Terslerimi 8 ters ilmeğimi ters örüyorum.
Evet, haroşalarımı da düz örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm, çevirdim. Yine aynı şekilde bu altta yaptığımız gibi aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmeğimi yine çevirip sağ şişimi aldım. Ön taraftan bütün ilmeklerimiz düz olacak. Haroşa olacak. Bu şekilde. Şöyle çevirdim. Tersinden de biliyorsunuz. Kenar ilmeğimi de haroşa olarak kabul ediyorum. 7 ilmek haroşa, yani düz örüyorum. 5 oldu. 6, 7. Ortadaki 8 ilmeğim de ters. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 7 ilmek haroşa yaparak sıramı tamamladım. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. İlk burgumuzu 4 sıra haroşa ördük. Ondan sonra vurduk. İkinci burgumuzu da 8 sıra haroşa öreceğiz. Sonra burgu yapacağız arkadaşlar. Size birazdan göstereceğim 8 sıra nasıl ördük, nasıl anlayacağız. Şöyle bakın, burada burgunun oluştuğu yerde boşluk var. Ondan sonraki haroşa sıralarını sayacağız. Evet, 8 sıra haroşa, toplamda 8 sıra, 2 tanesini ördük. 8 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, burgudan sonra 8 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Nasıl anlayacağız? Şöyle vurduğumuz yer, bakın burada bir boşluk oluşmuş. O boşluktan sonraki, bakın burası tam yan gibi duruyor. Burayı saymıyoruz. Zaten aşağıya doğru sayarsak 1, 2, 3, 4 tane haroşamız vardı. Şöyle buradaki boşluktan sonraki haroşaları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, burgudan sonra 8 sıra haroşa olacak şekilde ördük. Toplamda da arkalı önlü 14 sıra, ay pardon, 16 sıra örmüş oldum. 2, 8, 16, evet. Şöyle yine burgu yapacağız. Haroşalarımı örüyorum. Evet, 4 şöyle 8 tane ilmeğimi sol şişimden çıkardım. Düz ilmeklerimizi çıkardık. Baştaki 4 ilmeği arkadan sol şişime alıyorum. Şöyle bu şekilde yavaşça aldım. Şöyle düzelttim. Arkadaki 4 ilmeğimi de önden sağ şişime aldım ve bunları sol şişime aktarıyorum. Sağ şişimi sol şişime sırayla aktardım ve sırayla düz örüyorum. 5, 6, 7 ve 8. Haroşalarımı da düz örüp sıramı tamamladım. Evet, 8 sırada bir, 8 sıra derken haroşa sırası arkadaşlar. Haroşaları 8 sıra olarak kabul ediyoruz. Bu şekilde örelim ve burgumuzu yapalım. Artık anlarsınız diye düşünüyorum. Tersinden de biliyorsunuz 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Şöyle 3, 6, 7. Ortadaki 8 ilmeğimi ters örüyorum. Yedi ilmek haroşamı örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle burgudan sonra bakın.
Şöyle burgu burası. Burgudan sonra bir sıra haroşamız oluştu bile. Bu şekilde 8 diş diyelim. 8 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Yine burgu yapacağız. Burguyu öğrendiniz diye düşünüyorum. Böyle bu şekilde baş çevresi kime yapıyorsanız onun baş çevresine göre olacak şekilde örün. Santim olarak da birazdan vereceğim zaten. Örelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet. Tamamladım arkadaşlar. Burgularımı yeterli boyuta geldi. Şöyle beraber santim olarak ölçelim. 49 santim olmuş arkadaşlar. 49 santim. Siz yine de dediğim gibi baş çevresine göre şöyle sıkı olmasın, hafif geniş olsun bile. Çünkü kasmasın arkadaşlar. Evet. Son burgumu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa ördüm. İlk başladığımızda da 4 sıradan sonra burgu yapmıştık. Şimdi 3 sıra haroşa yapacağız. Sonra düğme iliği yapacağız. Haroşayı önden de düz, arkadan da düz örüyorum, o yüzden ilk sıram bütün ilmekler düz. Evet, çevirdim. İlmeğimi de çevirdikten sonra haroşama devam ediyorum. Tersinden de bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ilk sıra haroşam oluştu. 3 sıra örelim, sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Bu sıramızda düğme iliği yapacağız. 5 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sonra 7 ilmek kalana kadar örüyoruz. Evet, şöyle 3, 6, 7 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Ve kalan 5 ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Evet, kenarlarda diyorsanız 6 ilmek de örebilirsiniz arkadaşlar. Böyle hani 6 ilmek örüp burada da 8 ilmek bırakırsanız yine aynı işlem olur. Evet, çevirdim. Tersinden yine haroşama devam ediyorum. 3 sıra daha haroşa öreceğim. Sonra kesim yapacağız. Evet, 3 sıra daha haroşamızı örelim. Artırdığımız ilmeklerimizde haroşa olarak örüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Toplamda 3 6 sıra haroşa örmüş olduk. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İlk 2 ilmeğimin ikisini bir örüyorum. Onu sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimizi sol şişimize aktarıp ikisini bir örüyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle olacak. Bu şekilde olacak. Bu kısmı böyle olacak. Üst üste gelecek. Haroşa kısımları birbirinin üstüne gelecek. Şimdi ne yapacağız? Şöyle alt kısım olarak burayı öreceğiz arkadaşlar. Buraya kadar gelip buradan sonra ilmek alacağız. Buraya kadar nasıl geleceğiz? Tığ yardımıyla kolaylıkla gelebilirsiniz. Şöyle ipimi koparmak istemiyorum, o yüzden. Şöyle. Evet, şöyle şuraya batıyorum. Bakın, son ilmeğim var, batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle şöyle. Bakın, sıradaki iki haroşa arasına batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Hoş da bir görüntüsü oluyor. Batıyoruz. İlmeği alıp hafif, ilmeğimiz de mutlaka hafif geniş olsun. Çünkü kasma yapar. Bakın, hafif genişlettim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim.
Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Sık iğne yapar gibi. Bu şekilde. Alın kısmına gelen tarafı da bu şekilde yapılırsa biraz orayı sıkılamış olur. Evet, yeterli diye düşünüyorum. Şöyle şuradan da mı alsam? Battım, ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Tamamdır. Şimdi şişimi alıyorum. Evet, şişimi aldım. Dilerseniz benim gibi şişle ilmek alabilirsiniz. Bu yan taraftan çıkartabilirsiniz. Dilerseniz de tığla, birazdan tığla da göstereceğim. Bakın. Sıradakine, yukarıdaki teline batıyorum. Doladım, ilmek aldım. Sıradakine batıyorum. Doladım, ilmek aldım. Böyle tek teline bakın, bu şekilde batıyoruz. İlmek alıyoruz. Batıyoruz. İlmek alıyoruz. Her sıradan, bu kenarlardaki her sıradan tek teline batarak ilmek alalım. Böyle. Dilerseniz ikisine bir böyle bu şekilde batabilirsiniz. Ya da benim gibi tek teline batabilirsiniz. Hangisi daha hoş duruyorsa bakın. Evet. Ya da ben şişle alamıyorum derseniz arkadaşlar, böyle tığ yardımıyla batıp ilmek alıp şişinize geçirebilirsiniz. Batıyorum, ilmek aldım, şişime geçirdim. Batıyorum, ilmek aldım, şişime geçirdim. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama ben şişle de rahat yapabiliyorum. O yüzden böyle daha kolayıma geldi. Böyle kenar kısımdan her sıradan bir tane, bu gördüğünüz gibi sıralar belli zaten. İlmeklerimizi alalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, ilmeklerimi aldım. Şurada son bir ilmeğim kaldı. Şöyle buradan da almak istiyorum, bakın. Onu da tığ yardımıyla alacağım. Çünkü burayı biraz sıkı yapmışım. Evet. Şöyle göstereyim, bakın. Yan kısımdan ilmeklerimizi aldık. Sayı vermeyeceğim çünkü sizinki farklı olabilir. Benimki farklı olabilir. Evet, tersindeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz bir ters örüyorum. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Selanik örgünün zeminini hazırlıyoruz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Evet, bir ters bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters örüyoruz. Bu şekilde örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğim kaldı. Bir ters, son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Yine ilk ilmeğimi şöyle çevirip aldım. Selanik örgü için arkadaşlar en kolay yöntem bu. Ne yapıyoruz? Düz kısma bu şekilde batmıyoruz. Bir alttaki yuvaya batıyoruz. Dilerseniz şöyle başına dolayıp yapılıyor ama böyle daha hoş oluyor arkadaşlar. Daha kolay oluyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeği normal yerine değil, bir alt yuvaya batarak düz örüyorum. Tersi normal örüyoruz. Düzü bir alttaki yuvaya, bakın buraya değil, bir alttaki yuvaya batarak örersek Selanik örgü olacak. Tersi normal şekilde örüyorum. Düzü bir alttaki sıraya diyelim ya da yuvaya, bakın buraya batarak düz örüyorum. Bir ters, tersi normal örüyoruz. Düzü bir alt yuvaya batarak düz örüyoruz. Bir ters, düzü bir alt yuvaya batarak düz örüyoruz. Bir ters, düzü bir alt yuvaya batarak örüyoruz. Bir ters, düzü böyle buraya değil, buraya batarak düz örüyorum. Ters normal örüyorum, düzü bir alttaki buraya batarak düz örüyorum. Bir ters,
Bir düz, bir ters, tersleri ters, düzleri düz örüyoruz ama bir alt yuvaya batarak örüyoruz bu şekilde. Tersleri normal, düzleri bir alt yuvaya batarak örüyoruz bu şekilde. Evet, bu kadar kolay. Bir düz, bir ters. Düzlerimi alt yuvaya batıyorum. Terslerimi normal şekilde örüyorum. Düzleri alt yuvaya batarak örüyorum. Tersleri normal. Düzleri alt yuvaya. Evet, bu şekilde bu sıramızda tamamlayalım. Böyle. Evet, sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonunda göstermek istediğim düz ördüm, ters ördüm. Son kenar ilmeğimi de normal düz örüp çevirdim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıp şöyle çevirdim. Karşımda düz ilmek var. Ne yapıyorduk düz ilmeklerde? Bir alt yuvaya batarak düz örüyoruz. Tersi normal şekilde, düzleri de alt yuvaya. Tersine de aynı işlemi yapıyoruz yani. Tersleri normal örüyorum. Düzleri bir alt yuvaya batarak örüyorum. Tersleri normal, düzleri bir alt yuvaya batarak. Bir ters, düzü alt yuvaya batarak örüyorum. Tersi normal, düzü alttaki yuvaya batarak örüyorum. Evet, hem ön taraftan aynı şekilde bu şekilde, hem tersinden aynı bu şekilde öreceğiz. Böyle devam edeceğiz yani. Evet, bu şekilde devam edelim. Yeterli boyuta gelince sonrasını göstereceğim arkadaşlar. Eksiltme nasıl yapacağız? Son sırada ya da ne kadar kaç santim ördüm size göstereceğim. Eksiltmeyi de anlatacağım inşallah. Evet, bu şekilde bayağı bir örelim. Tersleri ters, düzleri bir alt yuvaya batarak örüyoruz. Hem ön yüzde hem arka yüzde. Böyle bakın oluşuyor bile Selanik desenimiz. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, Selanik kısmını da tamamladım. Şöyle size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir karış kadar oldu. Santim olarak da vermek istiyorum. Şöyle 20 santim. Gördüğünüz gibi 20 santim. Böyle alın kısmından da hesaplarsak toplamda 28 santim örmüş olduk. Daha salaş dursun diyorsanız daha fazla da örebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Daha az da örebilirsiniz. Böyle tepede hemen bitsin istiyorsanız. Evet, bu sırada eksiltme yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmek ve ters ilmeği ikisini bir örüyorum. Evet, sıradaki düz ve ters ilmeği ikisini bir örüyorum. Böyle 2 örerek sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Böyle 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz ilmek ve ters ilmeği. Böyle bu şekilde sıramızı tamam. İlmeklerimi çift örerek sıramı tamamladım. Şöyle tersini çeviriyorum. Tersinden keseceğiz arkadaşlar. Tersinden kesme işlemi yapacağız. Bu sıradan ters örersek şöyle burada ince bir örgü oluşuyor arkadaşlar. Görüntüsü güzel olmuyor. O yüzden yapmak istemiyorum. Tersinden keseceğim. Evet, ilk 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. Bu sefer üçünü bir örüyorum. Evet, üçünü bir ördüm. Bir tanesinde ikisini bir örüyoruz. Bir tanesinde 3 ilmeğin üçünü bir örüyoruz. Bu şekilde kesme yapalım. Evet, bir defasında ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. Bir defasında da 3 ilmeğin üçünü bir örüyorum.
Evet, bir ikisini bir örüyorum. Sonrasında da üçünü bir örüyorum. Evet. Böyle bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet. Şöyle oldu. Kesme işlemini tamamladım. İpimi uzun bırakıp kestim. İğneme geçirdim. Son ilmeğin içinden geçiyorum. Ki dikeyim arkadaşlar. Evet, şöyle düz tarafından dikeceğim. Şöyle karşıdan tel alıyorum. Bakın bu üstteki. Böyle aralıklı bir şekilde ilmeklerinden tel alıyorum. Tersinden de dikebilirsiniz. Evet, başladığım yere kadar geldim. Şöyle çektiriyorum. Evet, şöyle çektirelim. Böyle iyice sıkılayalım arkadaşlar. Şöyle. Evet, görüntüsü bozulmayacak şekilde iyice sıkılayalım. Şöyle alttan da inip sıkılayabilirsiniz. Üstten de yapabilirsiniz. Size kalmış. Evet, tepesini iyice kapatalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, tepe kısmı kestim diyorum. Pardon, diktim. Şimdi bu alt kısmı birleştireceğiz. Şöyle bakarsınız arkadaşlar, böyle yan yana duruyormuş gibi olmasını istiyorum. Bu taraftan tek teline, diğer taraftan da çift telini alarak dikeceğim. Şöyle görüntüsünün güzel olmasını istiyorum ama inşallah güzel olacak. Evet, dediğim gibi bu taraftan, sağ taraftan tek telini alacağım. Sol taraftan iki telini şöyle yine düz taraftan dikiyorum. Bakın buradan yukarıdaki telini alıyorum. Karşıdan da iki teli bu şekilde alarak dikiyorum. Karşılıklı bir şekilde şöyle bakın, görüntü böyle olacak. Böyle yukarıdan geri bu tarafa geçiyorum. Buradan karşıya, karşıdan da bu tarafa tek telini alarak, buradakinin tek teli, diğerinin iki telini. Görüntü de bu. Evet, buraya batmışım. Şimdi bir sonrakine batıyorum. Çok çektiğim de çirkin oluyor. Çok da çektirmeyelim. Evet, buraya kadar, şöyle buraya kadar dikeceğiz. Sonra burayı da bu şekilde şöyle alttan dikeceğiz. Buraya düğmemizi dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle şurayı anlatayım. Burayı da bu hizadan şöyle, böyle bu şekilde dikersiniz. Şöyle bu şekilde
dikelim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim, dikelim. Düğmelerimizi de böyle iliklerin altına dikelim. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, dikimde tamamladım. Düğmelerimi de diktim. Çok çok güzel oldu. Şöyle bu tarafta bu şekilde bir güzelliği de tamamlamış olduk. Benimle ördüğünüz için, birlikte ördüğünüz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Örenhan.com web sayfamda ziyaret ederseniz sevinirim. Instagram hesabım örenhanim_emine. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki şunu da söyleyeyim arkadaşlar, unutmadan bu alın kısmına gelen yer böyle geniş duruyorsa bazen yıkadıkça açılıyor. Burada yaptığımız işlemin aynısını buraya tığla yapabilirsiniz. İleriki zamanlarda açılma yapabilir. Şöyle tığ yardımıyla kaydırma tekniği yaparsanız güzel olur arkadaşlar. Hem görüntü açısından hem de orayı biraz daraltmak açısından, dediğim gibi açılma olabilir. Çünkü el işi bu. Böyle sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.